Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki topi top şal ve fular modelini çalışacağız. Ben yine şal ve fular diyorum ama sizler ne isterseniz örebilirsiniz. İster yelek örün, ister yatak örtüsü, ister bebek battaniyesi örün. İstediğiniz her şeyi rahatlıkla örebilirsiniz. Beni biliyorsunuz, hemen böyle modele uygun saçaklar yapıyorum, püsküller yapıyorum. Buna da tamamen bana ait olan püskülleri yaptım. Yine uçlarına şöyle minik topi toplar yerleştirdim. Çok da güzel oldu. Videodan sonra tamamını örmeyi düşünüyorum. Ben atkı yapmayı düşünüyorum bundan. Dediğim gibi sizler istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, Alize Süperlana klasik ip kullandım. 3.50 milimlikte tığ kullandım arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup abone ol butonunun yanındaki zile basıp zili de aktif hale getirdiyseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirimizi çekelim. Modeli zincir üzerine çalışacağız çünkü. O yüzden biraz da fazla çekerseniz arta kalan zincirimi kesebilirim. Evet, bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirinizi çekin. Ben şöyle fazla zincirimi çektim. Arta kalan zincirimi keseceğim. En son çektiğim zincirden şöyle tutuyorum ve 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doladım ve tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum ve 2 ilmek çekerek ikişer kez ilmek kapatıyorum. Gerisini tığımda bırakıyorum. 2 kez doladım, aynı zincirin içine battım. 1 2 kez ikişer ilmek kapattım, gerisi tığımda. 2 kez doladım ve aynı işlemi toplamda 7 kez yapacağım. İlk çektiğim zincirle beraber 4 tane oldu. 5 6 ve 7. yarım trabzanımı yaptım. Ve hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın, ilk topi topumu yapmış oldum ve buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5.'ye battım. Sık iğne yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığın başını tekrar 2 kez doluyorum. 1 2 3 4 5. zincire battım ve yine topi top yapıyorum. 2 kez ikişer ilmek topladım, gerisi tığımda. Hep aynı zincirin içine yapıyorum. Yine burada da 7 tane yarım trabzan yapacağım. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Şöyle arkadan parmağımla öne doğru bastırıyorum. Pardon, şunu almayalım. Evet. Şöyle parmağımla öne doğru bastırıyorum ve tek seferde kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 5. zincire şu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir, tığın başını 2 kez doladım. 1 2 3 4 5.'ye battım ve yine topi top yapıyorum. Şöyle artık hızlı yapabilirim. 4 modelde göstermeyi düşünüyorum. Kafanızı karıştırmamak adına
4 oldu. 5, 6 ve 7. Şöyle parmağımla biraz bastırıyorum. Tek seferde kapattım. 1, 2, 3, 4 ve yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. Sık iğne yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 3 model yaptık. Şu anda 4.'yü yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hep 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. Ve son olarak sonuncu topumu yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar bu şekilde toplarınızı yapıyorsunuz. Ben şöyle 4 tane göstereceğim için 4.'yü yapıp bırakacağım. Kaç oldu? 4, 5, 6 ve 7. Tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle parmağımla da bastırayım. Evet. 4 tane topum olmuş oldu. Arta kalan zincirimi şöyle çok dipten olmayacak şekilde kesiyorum. Ve şöyle ipinden tutup çekiyorum. Kesinlikle burada çözülmeyecektir. Biraz sıkıştırayım. Evet. Bu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Sizler de ördüyseniz bu şekilde olacak. Evet. Şimdi burada bir zincir çektim. Tekrar çevirdim. Ve dibine batıyorum. Bu şekilde. Şimdi modeller üst üste gelmeyecek. O yüzden hemen bu modelin tepesine model yapamam. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen bakın buradaki sık iğnenin 2 kez tığın başını dolayarak şöyle sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve burada yine bir top yapıyorum. Sık iğne tepesine. Şunu şöyle birazdan keseyim. Tam önüme geldi. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın elimle şu şekilde bastırdım öne doğru. Hepsi aynı yöne baksın diye. Normalde buradan ördüğümüzde şu şekilde bastırıyorduk. Tersten ördüğümüzde de şu şekilde bastıracağım ki öne doğru çıkıntılansın. 4 zincirimi çektim. Şöyle 4 zincir çektim. Hemen bakın şu şekilde önümde duran topun tam birleştiği noktadan, şöyle tam görünüyor mu? Tam birleştiği noktaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığın başını 2 kez doluyorum. Ve bakın iki top arasındaki sık iğneye batıp buraya bir top yapıyorum. Bu şekilde olacak. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın parmağımı şuraya koyarak bir seferde kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve hemen yanındaki topun tepe noktasına, bakın burada kapattığım yer zaten belli.
Hemen kapattığım yere battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın hemen önüme yine sık iğne geliyor. Bir topi top da buraya yapıyorum. Sıralamayı iki sırada bir model değişiyor. Yani bir eksik bir fazla şeklinde ilerliyor. Bakın bu sırada bir alt sırada 4 taneydi, bir üst sırada 3 tane olacak. Modelimizin tamamı 2 sıradan oluşuyor. Dediğim gibi 2 sıradan sonra zaten kendi kendinize örmeye başlayacaksınız. İnanılmaz kolay bir model. Evet, kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 7.'yi yapıyorum. Bakın yine bu şekilde tuttum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve en son topi topun tepesine batırıp kapattım. Bakın bu sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sıraya bir tane topi top eksik oluyor. İkinci sırada şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada ilk sıranın aynısı bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Şöyle bakın. Şurada sık iğne gördüğünüzde burada topi top yapacağınızı anlayacaksınız. Eğer bu şekilde kafanızda aslında çok karıştırmak istemiyorum. Yani önünüzde topi top gördüğünüzde topi top yapmıyoruz. Ama şu sık iğneyi gördüğümüzde anlıyoruz ki ilk başa topi top yapacağız. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. 4 de çekebiliriz. Hemen tepe noktasına batırdım. Hemen buraya bir topi top yapıyorum. İkinci sırada atlamıştık. Bu sırada atlamıyoruz. Çok biliyorum fazla uzun konuşulunca kafanızın karıştığını, o yüzden çok fazla uzatmamaya çalışıyorum. Zaten görüyorsunuz 2, 4, 6 çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız da videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada kapattım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın hemen topi top tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Hemen bakın bir aşağıdaki yani sık iğne var burada. Hemen 2 kez doluyorum. Ve buradaki sık iğnenin tepesine batıp bir topi top da buraya yapıyorum. Üç oldu. 4, 5, 6, 7. Tek seferde kapattım. 1, 2, 3, 4. Hemen yandaki topi topun tepesine batıyorum. Sık iğne. Pardon. Battım, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 kez doladım. Bakın. Şöyle tam burada sık iğnem var. Sık iğne tepesine batıyorum. Ve buraya da yarım yarım yaptığım trabzanlarımdan 7 tane yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tek seferde kapattım. 1, 2, 3, 4. Hemen yanındaki topi topun tepesine battım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve bakın buradaki sık iğne yaptığımız bölüme son topi topumu yapıyorum. 1, 2, 3,
4 5 6 ve 7. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde zaten model ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Hemen bir üst sıraya geçelim. İkinci sıranın aynısı hep tekrar ediyor arkadaşlar. Sıralar. Burada bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen fıstığın veya top top da diyebiliriz. Fıstık da diyebiliriz. Tepesine battım, bir sık iğne. Bakın hemen önümde topi top var. O yüzden burada 2, 3, 4 zincir çekip hemen yandaki sık iğneye bir topi top yapacağım. Bakın buraya batıyorum ve buraya topi top yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın bu sefer öne parmağımı koyuyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve hemen yandaki topun tam tepe noktasına batırdım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 ve hemen önümdeki, bakın sık iğne oluyor zaten tepesinde, anlarsınız. Ve buraya yine top yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben böyle sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Son topumu yani 3. topumu da yaptım. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve topun tepesine battım. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle hemen modelimi göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar modelim. Hemen burada ben şöyle ipimi kesmek istiyorum ve püskülümü de göstermek istiyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar modelimizi ilerletiyoruz. Ve hemen püskül kısmına geldiğimizde şöyle az önce de dediğim gibi kendimce bulduğum bir model. Sizler daha değişik püsküller yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. İlk topun dibinden batıyorum şu şekilde. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben az önceki yaptığımı 15 zincir bir tane de kullandım. 10 zincir bir tane, yani bir uzun bir kısa denedim. Ben şöyle 10 zincirle göstermek istiyorum. En son zincirden tuttum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kez doluyorum. Ve tuttuğum zincire batarak yine aynı şekilde 7 tane yarım trabzan yapıyorum. Burada bir top yapacağım. Evet. 4 oldu. 5, 6 ve 7. Şöyle yine arkadan parmağımla ittiriyorum. Bir seferde kapattım. Bir zincir çektim ve bu şekilde kaldım. Buradan tekrar yukarıya çıkabilmek için şöyle yanını çeviriyorum. Bakın şöyle yandaki ilmekler var. Hemen o ilmeklerden şöyle kaydırma yaparak yukarı tırmanıyorum. Bu şekilde. En son bakın şurada bir zincirimiz var. Oraya da battım. Yukarıya çıkmış oldum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Aralıklarını kendiniz seçebilirsiniz. Bakın ben buraya taktım. Hemen şu 10 zinciri de buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi
çok güzel oluyor. Ben çok sevdim. Yine aynı şekilde burada ister zincir sayısı size ait. Yine 10 tane çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine topumu yapacağım. Şöyle hızlıca bir tane daha yapalım. Tuttum. 2, 3, 4 zincir. 2 kez doladım. Ve buraya bir top yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle parmağımla bastırıyorum. Tek seferde kapattım. Bir zincir çektim. Ve şöyle yanını çeviriyorum. Ve önümdeki herhangi ilmeklere şu şekilde batıp kaydırma yapıyorum. Yukarıya tırmanabilmek için. Evet. En son şu ortaya da batıyorum. Kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın hemen bu zinciri de topun dibine batırıyorum ve kilitliyorum. Daha doğrusu sık iğne yapıyorum. Evet. Şu şekilde toplarımız da hazır arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Hiçbir noktayı kaçırmadan anlatmak istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Hemen diğerini de şöyle getirmek istiyorum. Ben yine çok severek anlattığım modellerden biri oldu. Dediğim gibi umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.